Hemen kanunlarımıza bakalım. İnanç koruyucuları biraz sert bir önlem ya. Ondan dolayı inanç koruyucularına geçmeyeceğim. Tapınak güzel olur mu? Tapınak da güzel olabilir. Umudu arttıracak. Londralılar fikirlerini değiştirebilir vesaire. Hatta hemen yapalım. En uygun yer neresi tabi? Bu binanın ısınması da gerekiyor mu? Muhtemelen. Şehrin çok güzel bir yer değil de buraya zaten şu soğuk için ısıtıcı koymam gerekecek. Şuraya hemen bir ısıtıcı koyalım. Yanlış koydum galiba. Şuraya bir ısıtıcı koyalım. Yanına da tapınağımızı koyalım. Şöyle. Bence olur. Umut yükseldi tapınak inşasından sonra. Törensel vaaz. 20 yiyecek harcayacağız. Harcarız, hiç sorun değil. Londralılar artık azalma eğilimine girdi. Şu geliştirmeye bakalım. Bıçkı evimiz kalmadı, onu geçiyorum. Kömürde sıkıntımız yok, geçiyorum. Kaynaklarda şu ikisi geldi, artık onları yapsınlar. Jeneratörün gücünü arttıralım. Teknoloji diyelim. Şunlara da artık şöyle koyalım. Mihrabın yanına. Buraya da koyalım. Şu soğuk geldiğinde çünkü ihtiyaç olacak. Hatta şunlara da ihtiyaç olacak gibi. Tapınak inançlılığı itiraz. Efendim cemaatiyle birlikte bir rahip geldi. Barların çalışma saatinin azaltılmasını istiyorlar. İnsanların zihinlerini ve ruhlarını zehirlediğini iddia ediyorlar. Yok, burada dokunmayacağım. Böyle bağnaz şeylerle gelmesinler bana. Kömür depomuz dolmuş. Onu arttıralım. Mihrap değil de şuradaki küçültebilir miyiz? Yok, kalsın böyle. Şurada 3 bina daha yapabiliriz. Yapamıyoruz. Demirimiz bitti. Demir gelmiyor ya şu an. Tesla City. Şehir modern ve özenle inşa edilmiş. Uzun bir kısa kule sürekli bir yıldırım benzeri bariyeri yayarak gelen karı saptırıyor. Ama bizi karşılamaya kimse gelmedi. Keşfet. Gök gürültüsü başladı. Zeki ve usta olan soğuğun üstesinden gelecek. Tesla City'nin girişinde bu slogan yazıyor. Mavi büyük elektriksel dalgalarla parlayan bir merkez kule şehrin üzerinde bir çeşit koruma kalkanı oluşturuyor. Ama burada bir şeyler ters gitmiş. Sokaklarda yanmış bedenler ve havada bu yanan etin pis kokusu mevcut. Kuleden bir yıldırımın binanın çatısında bir yarık oluşturduğunu gördük. Şehre dikkatli bir şekilde girerlerse sorun olmaz gibi geliyor ama bu adamlar da öyle edebilir. Bence hiç uğraşmayalım. Bir denesinler. Şehre girdik. Hayatımız boyunca birçok şey gördük. Ancak hiçbir şey bizi lanet olası yıldırım kadar korkutmadı.
Sonunda nasıl kapatacağımızı çözdük. Artık burada bir karakol kurabiliriz. Ve evet, buradan buhar çekirdekleri üretebiliyoruz. Bunun için ben hemen bir karakol daha yapacağım. Yapamayacağım çünkü çeliğim yok. Yarın bakarız ona. Balıkçı köyüne gitsinler buradan. Zaten üzerlerinde bir şey yok. Şuradan biraz demir gelsin. Hatta demirleri biz çalışma sürelerini arttıralım. Bunları artık kısabiliriz çünkü şurada ısıtıcımız var. Hatta hemen karakolu inşa edelim. Şöyle. Şuraya da ben bunları istiyorum da küçük. En mantıklısı şurada gibi olması. Bunu yapacağım. Burada herhangi bir yer yok zaten. İhtiyaç olan bir yer yok. Şuraya yapacağım. Bunların menzillerini kısacağım. Hatta çalışma saatlerini ayarlayabiliyorduk. Bunlar çalışma saatleri 8-18 8-18. Bunlar 24 saat çünkü evler burada. Burada tapınak olduğu için 24 saat olsun. Akşam ibadetini yapıyoruz. Umut artıyor. Londralılardan 25 kişi kaldı. Azalma meyilimindeler. Çok güzel. ...8-18 diyeceğiz. Tabii açayım. Menzilini azaltalım. 8-18 diyelim. Balıkçı köyü. Kaplıca denizin ufak bir bölümünün donmasına engel oluyor. Amerikalılar bu fırsatı bir balıkçı köyü kurmak için kullandılar. Artık terk edilmiş. Bakalım hemen. Balıkçı köyü zayıflara yer yok. Balıkçı köyü eskiden Tesla City'ye yiyecek tedarik ederdi. Köyü araştırırken bir mektup bulduk. Mike şehre dönme. Tesla dilinin teki. Uzuvları zarar gören ve hasta herkesi sürgün etti. Jerry'nin ailesi, yaşlı Beth de dahil. Kan dökülecek, orası kesin yakındır. Köy düzgün bırakılmış. Buraya bir ekip gönderip balıkçılığa başlayabiliriz. Yani gerek var mı? Oduna da ihtiyacımız yok. Köye dokunmayalım. Buhar çekirdeklerini alalım. Araştırma istasyonu. Çeşitli antenler ve aletlerle tuhaf bir şekilde biçimlendirilmiş yapı. Bir çeşit araştırma tesisi gibi görünüyor. Gitsinler. Karakol. Yolu bitmedi. Yolu bittiğinde hemen karakolumuzu oluşturabileceğiz. Yolunu yaparlar uygun bir zamanda. Bir bakacağım ona. Değil. Bunlar. Bu kuruluktaki bazı ağaçlar haç şeklinde derin kesikler taşıyor. Etraflarına dağılmış kemikler bulduk. Gömülmüş utanç, haçlarla işaretlenmiş ağaçların etrafında dolaşırken her birinin altında sığ mezarlar bulduk. Ölü bedenlerin çoğunun büyük kasları yoktu. Ve bazı kemiklerinde kesici alet izleri vardı. Açık bir şekilde çeşitli cesetlerin yenilebilir parçaları alınmıştı. Tatlı su kaynağının yakınlarında hayatta kalanların nasıl açlıktan ölmediklerini artık biliyoruz. Mezarlara dokunmayacağız ama odun için ağaçları kesebiliriz. Kaynakları al. Başka bir yer yok. Bunlar şehre dönecekler. Başka etrafında bir yer göremedim yani. Londralılar erzak çalıyor. Yiyecek hırsızlığı. Birisi stoklardan 445 yiyecek payı çalmış. İnsanlar Londralıların yolculuk için erzak topladığını söylüyor. Bu saçma Londra'ya gitme fikri
ilgi çekmeye başladı gibi görünüyor. Kendi hallerine bırakalım. Huzursuzluğu zaten çok rahat yönetiyoruz şu an. Ondan dolayı hiç umurumda dahi olmadı. Hah, güzel. İlk Londralılar kalmaya ikna oldu. Efendim, Londra'ya kaçmak isteyenler, insanların bazıları size güvenip kalmaya karar verdi. Son kararınızın onların bizim için umut olduğunu ikna ettiği söylüyor. Bunu duyduğuma sevindim. Şu da bittiğine göre ekibi oluşturalım. Şöyle Tesla City'ye gönderelim. Buradan çok değerli buhar çekirdekleri gelecek bize. Tapınak fazla mı oldu acaba ya? Çok mu dine yönlendirdik insanları? Ama iyi bence şu an. Kaynak deposu, çiğ gıdada kaynak deposu gerekli. Buraya kurmayalım çünkü ısıtıcı vesaire var ya. Şurada ısıtıcı yok, bir şey yok. Buraya kuralım. Şu ısıtıcıyı da ayarlayalım. Menzili küçük olacak. Belli saatlerde çalışacak. İzciler araştırma istasyonuna ulaştılar. Araştırma istasyonunun kapısı parçalanmış. İçeride kavga olduğuna dair işaretler var. Kırılmış eşyalar, hasar görmüş bilimsel aletler ve kan lekeleri. Araştırma istasyonu. Yağmalanmış istasyonun içinde Tesla'nın sesli bir günlüğünü bulduk. Kayıt şöyle. Gözlenen tüm değişimler, güneşin kararması, volkanik kül, havanın soğuması, bunlar sebep olmuş olamaz. Peki 1887'de Patagonya'da gerçekleşen deprem aslında bir asteroid ise, kaydın devamında bir çığlık, çarpışma, sessizlik var. Kapıda birçok iz dağa doğru ilerliyor. Kaynakları alalım. Şurada sığınak mağara. Tepenin zemininde kara bir geçiş var. Muhtemelen bir mağaraya ait. İçinden çıkan dumanı görebiliyoruz. Gitsinler oraya bir bakalım. Jeneratörün gücünü geliştirdik. Şu an arttırmamıza gerek yok. Birazdan arttırırız. Kömür stoğumuz çok yüksek olduğu için jeneratörün geliştirmesine yönelik bir şey yapmayacağım. Daha hızlı karakola ihtiyacımız yok. Onu da geçiyorum. Kömür toplamasına ihtiyacımız yok. Ağaca ihtiyacımız yok. Yani acil ihtiyacımız yok. Yiyecek, barınma. Yemekhane yalıtımına girebiliriz. Hızlıca çıkacaktır bu zaten. Hemen başlayalım. Gece olduğunda açacağız bunu. Hemen bakalım. Tapınak fikir değişimi. Efendim, tapınakta sessizce ağlayan bir adam bulundu. Yardıma ihtiyacı olup olmadığını sorduk. Sizi görmek istediğini söyledi. Sanırım inancım uzun zaman önce Londra'daki karım ve kızımla birlikte öldü efendim. Hayatta kalma mücadelesi sırasında yeni hayatımızda bir amaç göremedim. Ama bugün tapınağa girdiğimde bizim için gelecek gördüm. Artık bununla yüzleşmeye hazırım. Bunu duyduğuma sevindim. Yemekhane yalıtımını geliştirdik. Ben burada artık büyük kaynak depolarını istiyorum. Küçük depolarla çünkü uğraşamıyorum, açık söyleyeyim. Mağaraya tırmandık. Girişine doğru ufak bir taş duvar duruyor. Arkasında birkaç adamı görebiliyoruz. Afetzedeler var burada. Birkaç yorgun adam. Mağaraya yaklaştığımızda içeridekiler tüfeklerine sarıldı ve girişin dışındaki duvarda mevzi aldılar. Durumları kötü, yetersiz beslenme ve hastalıktan zayıf düşmüşler. Onlarla konuşalım. İkna olurlar mı? Çene çalmak gibisi yok. Kötü bir niyetimizin olmadığını görünce Amerikalılar bize şehirlerinden kovulduklarını, sonra mucite hak ettiğini nasıl verdiklerini anlattılar. Tesla'nın hırpalanmış cesedini bir mağaraya gömdük ve bu zavallılarla birlikte eve doğru yola çıkıyoruz. Gelsinler. Nüfus seviyoruz.
Şunları artık upgrade edelim. Bugün bunlar bitsin. Şundan dolayı soğuk gelecek bir tur. Jeneratör ısıtacaktır ama daha rahat etsin insanlarımız. 30 kişi mi ne gelecek zaten şuradan. O da çok sorun değil. Kanun kitabı. Bunu biraz daha sonra düşüneceğim. Şifa evleri diyelim. Şifa evleri güzel. Şifa evinde çalışan inançlılar hastaları yalnızca iyileştirmeyecek. Aynı zamanda onlar için dua ederek umudunu arttıracak. Bu kanun yayınlandıktan sonra işte bir gün 12 saat içinde diğeri yayınlanabilir. Şifa evi diye çıkacak. Şifa evi mühendis gerektirmez. Ağır hastaları tedavi eder ve bütün hastalara ufak bir umut bonusu verir. Revir'den daha yavaş iyileştiriyormuş ama elimizin altında olsun. Hatta şöyle koyabiliyor muyuz? Bunu merak ettim. Tapınakla yan yana olsun gibi istiyorum ben. Şu yolu bir silelim. Çok az silelim. Şifa evi neredeydi unuttum. Sağ olun. Şöyle yerleştirelim. Elimizin altında olsun yani. Nerede ne olduğunu anlamadım şu an. Kömürümüz dolu olduğu için şu an bırakamıyorlar. Beklesinler. Bir olay oldu da ne oldu? Londralılar erzak çalıyor, bir hırsızlık daha. Kaptan Londralılar yine hırsızlık yapıyor. Sokaktan 225 yiyecek payı çalmışlar. İnsanlar Londralıların çılgın fikirlerini şehrin ihtiyaçlarının önünde tutmasına sinirliler. Olduğu gibi bırakalım, huzursuzluk artsın, bir şey olmaz. Çözeriz yani o konuyu. Ama her dakikada bir şey çıkmasın yani. İnsanlar hırsızlıklar konusunda sinirli. Bir kalabalık toplandı. Son zamanlardaki hırsızlık göz ardı etmeyi bırakmanızı istiyorlar. Efendim bir şey yapmamız gerekiyor. Bu hırsızların erzaklarımızı çalmasına izin verdiğimiz zaman Londralıların haklı olduğunu ve onlarla gidersek daha güvende olacağımızı düşünen insan sayısı gittikçe artıyor. Bu konuda herhangi bir şey yapmayacağım ben. Şunlar geldiğinde zaten toparlar. Yani huzursuzluk artsın. Hiç umurumda değil o. Şifa evi inşa edildi. Unutmamızı aldık. İzciler döndü. Bunları şurada yukarıda bir yerimiz var ya. Buz koridoruna gönderelim. Geniş buzdan koridor. Gözün alabildiği kadar devam ediyor. Belli ki Amerikan zırhlı aracı tarafından bırakılmış. Devam edelim. Soğuk arttı. Şuna bakacağız şimdi. Şunlar daha çalışmaya başlamadığı için soğuk görünüyor. Burada sürekli çalıştıkları için bu şekilde. Şurada artık bunlar ısınmıyor. Şunları halledelim. Bir tane de galiba burada var. Isıtıcı ihtiyaçları vardı bunların. Hemen açtık, tamam. Şehir iyi durumda. Kaynak deposuna ihtiyacımız var. Buraya yapmayacağım yine. Şuraya sığar mı? Sığmıyor artık. 3-4 tane depo atalım. Bir
Bir tane de büyük depomuz geldi. Bu da iyi. Şimdi sırada neye ihtiyacımız var? Demir konusunu çözdük. Ekizcileri şu an istemiyorum. Jeneratör verimlilik geliştirmesi olabilir. Buhar merkezi verimlilik geliştirmesi olabilir. Daha büyük soğuk gelecek mi? Şu an gelmeyecek. Ondan dolayı bunu pas geçelim. Yiyecek. Barınak. Evi açalım. Belki evleri upgrade etmeye başlayabiliriz. İyi olabilir. Yine ne oldu ya? Bilge bir adam. Efendim, ölmekte olan yaşlı bir adam size şifa evinden mektup gönderdi. Hastalığımdan ya da soğuktan değil, vademde olduğu için öleceğim. Şehrimizin iyi ellerde olduğunu bilerek huzur içinde öleceğim. Yemekten ve barınaktan çok insanların ruhlarını beslemek için bir şeye ihtiyacı olduğunu anlıyorsun. Bunun için size minnettarım. Huzur içinde göçsün. Bir insan öldü. İlk ölüm. İnsanlardan biri öldü. Hastalık, kazalar, ölümcül. Soğuk bu dünyada can almaya devam edecek. Cesedi yok etmek için bir yol bulmamız lazım. Kanun kitabına bakalım. Bu neymiş ya, ceset atımı geç. Mezarlık. Şunu yapamıyoruz çünkü kanunu açmıştık. Mezarlığı yaparız ama birazdan. Şuraya çiğ et deposu yapalım. Kömür deposu yapalım. Evi araştırdık. Ev yeniden tasarımı. Evler artık 10 odun ve 10 çelik daha az gerektirir. İşime çok gelir. Evleri inşa etmeden önce hızlıca onu alalım. 36 kişi daha geldi. Bu izcileri nereye göndereceğiz şimdi? Donmuş gölete gitsinler. Sonsuz çölde dikkat çeken bir tek yer burası. Gitsinler. Geldiğinde hızlıca bir mezarlık yapacağız. Ben çok büyük hata yapmışım ya. Şunlar bekliyor yazıyordu ya. Ben kömür için bekliyorlar gibi düşünüyorum. Şuraya karakol kurmayı bekliyorlarmış. Hiç üretim yapmadık yani. Neyse. Şöyle akşam ibadetimizi yapalım. Birazdan vaaz da gelecek. Artık hızlı terk ediyorlar Londralıları. 5 gün kaldı. Çelik stoğumuzu arttırmamız gerekiyor. Kanun, mezarlığı hemen açalım. Mezarlığın ısıya ihtiyaç duyduğunu sanmıyorum ama şöyle koyayım. Şunun yanında böyle koymayayım. Yani şöyle koyayım. Ev yeniden tasarımı bitti. Artık daha hızlı evleri yapabiliriz. İşimize de gelir açıkçası bu. Şu yemek konusuna bakalım. Daha iyi silahlar ve gelişmiş tespit sayesinde avcı hangarından çıkan avcılar her avdan daha fazla çiğ et ile dönerler. Çiğ gıda ile dönerler. 45 tane getirecekler. Olur, yapsınlar. Aciliyeti yok. Ama elimizin altında olsun. Bizim artık depo konumuz var. Büyük kaynak deposu. Isıtmaya ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Ondan dolayı şuradan sıradan şöyle yapacağım.
1, 2, 3, 4 diyelim hatta. Şurada bir yere bağlayalım. Soğuk bir yer var mı? Yok. Ağzımızı verelim. Kömüre destek. Çiğ gıdaya da destek verelim burada. Amerikan zırhlı aracı USS Hepatus'un giderken arkasında bıraktığı geniş buzdan koridoru takip ediyoruz. Bakalım. Bir mühendislik zaferi. Amerikan zırhlısı Hepateus tarafından ezilip bir tarafa sürüklenmiş olan kalın buz tabakalarına hayret ediyoruz. Belki yakında böyle bir başarıyı nasıl elde ettiklerini öğrenebiliriz. Yanında kardeş gemisi olan Prometheus'un da bulunduğu bir silüet görebiliyoruz. Devam et. Bir şey yok burada. Buz tutmuş zırhlı gemi. Devasa bir geminin silüeti daha çok diğer bir Amerikan zırhlısı olan USS Prometheus'un enkazı gibi diyor. Yaşam belirtisi yok. Gidelim bakalım. Şimdi bizim nüfusumuz artmaya devam ettiği için ben birkaç tane daha yiyecek hangarı oluşturacağım buraya. Daha en arkaya oluşturabiliyor muyuz? Bir şehri avcı hangarı diyelim. Arka tarafa doğru oluşturabiliyoruz. Düzgün bir sıra oluyor mu? 1, 2, 3 oluyor. Tamam. Şöyle. Bence güzel bir yerdeyiz. Burada bırakabiliriz gibi düşünüyorum. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.